Herkese selamlar değerli dostlar. Bu videomuzda GAN kutusu nasıl kullanılır, GAN box nasıl çizilir, ben nasıl kullanıyorum bunlardan bahsedeceğim. İnanılmaz sonuçlar alacaksınız. Birazcık beklemeli bir işlem olacak veyahut da yükselişin nerelere kadar gidebileceğini, düşüşlerde nerelerden döneceğini veyahut da nereleri takip edeceğimizi ölçtüğümüz bir araç olarak kullanıyorum. Bu videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi tekniklerimi sizlerle paylaşıyorum. İsteyen arkadaşlar bizim aramıza katılıp Telegram grubunda bu konuya dair sorularını yönlendirebilir. Videonun altında da sorularınızı sorabilirsiniz. Önceki videolarda pek anlaşılmamış iki yönlü de anlatayım. Ethereum'un bir saatlik grafiğinde bunu değerlendirelim. Şimdi değerli dostlar, şöyle geldiğimiz zaman bizim bu GAN kutusunun kullanıldığım sistemin iki tane ayarları var. Bir tanesinden bahsedeceğim şu an. Diğer videolarda önceki ayarı kullanmıştık. Orada da var. İşleme giriş stratejileri veya GAN kutusu stratejisinde var. Ama bu videoda detaylı bir şekilde anlatmaya çalışalım. Değerli arkadaşlar şöyle düşünün. Bunu kullanabilmemiz için herhangi bir yapının aşağı yönlü veyahut da yukarıya yönlü kırılması lazım. Ne demek istiyorum? Mesela burada bir yükseliş var bakın. Genelde ben bunu titizlikle çizerken şuna dikkat ediyorum. Burada bir yükseliş dalgası var bakın. Önce bunu bir belirleyin. Burada bir hareketlenme olmuş. Yukarıya doğru hareket gelmiş. Son itki hareketinin kırıldığı yer mesela neresi bunu belirliyorsunuz. Burası şuradan bir kırılım gelmiş, hareketini yapmış, düşmüş. Şimdi bu düşüşün buralardan dönüş olarak bize karşılık gelebileceğini bulabileceğimiz bir sistemden bahsediyorum. Mesela düşüşü ölçmek için yukarıdaki tepeden kırılımın geldiği veyahut da retestin geldiği bölgelere şu şekilde bakın, retest buraya kırıldıktan sonra retest hareketi aşağı doğru bir düşüş gelmiş. Bize diyor ki bu bölgelerden dönüş yapacak. Yani bu bölgeleri takip et diyor ki gayet güzel de bir yükseliş yakalanıyor. Şuraya geri dönüşünde işleme de girilebilir. Bu bir örneğiydi. Yine aynı şekilde bakıyoruz. Mesela bu yükselişin burada sonlanabileceğini veyahut da oraya kadar sürebileceğini ölçebilir miyiz? Bakalım. Mesela ne yapıyor hareketinde? Şu çok önemli. Bizim bakacağımız şeylerin içerisinde bir düşüş devam ediyor. Bakın düşüş devam ediyor. Buradan bir hareketlenme. Daha önceki işte direnç olan bölgeyi aşamıyor, geri geliyor ve kırıyor. O zaman ben burada bir ölçüm yapabilirim. Nasıl yapabilirim? Hemen bahsedelim. Şimdi bu sefer de yükselişi, yani bu kırılıma sebep olan dipten yükselişe sebep olan kısma veya retestine çizim yapacaksınız. Mesela bu dalgalanma hareketi geldi, dibe geldi, yukarı çıktı, aşağı geldi. Yani şu dipten şu kırılımı yapan bölgeye veyahut da retestini yapan bölgeye de çekebilirsiniz. Şu dibi en dibe de çekebilirsiniz. Burada yükselişe sebep olan, yani bu kırılıma sebep olan dip en aşağıda burası. Retest hareketi de burada. Hemen bu bölgede bir kendime işaret koyuyorum. Diyorum ki bu yükselişin sonlanabileceği, düşebileceği bölge üst tarafta fiyat olarak buralar. Buraları takip ediyorum ve sağlıklı bir şekilde, yani daha kısa zaman dilimlerinde buradan short pozisyonunu değerlendiriyoruz. Yani buradan mesela şu düşüşle short pozisyonuna girsek ve stop'u yukarı bölgelerde bir yere bıraksak, karşılığında artık bu kan kutusunun çizimi destek direnç olarak çalışacaktır. Bir aşağıdaki bölgeye kadar pozisyonu tuttuğunuzu düşünürseniz %12'ye varan bir düşüşü yakalamış oluyorsunuz. Hemen devam edelim farklı örneklerle. Mesela burada bir saatlik bir zaman diliminde bakıyoruz. Örneğin bakın şuradan da anlatalım. Veya bu yükselişi yakalayabiliyor muyuz ona bakalım. Ne demiştik biraz önce? Sıfır noktası o kırılımı, mesela bakın burayı belirliyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Fiyat buralarda aşağı indi, yukarı geldi, tekrar döndü ve bir kırılım gerçekleştirdi. Şimdi bu pozisyonun yükselişini değerlendirmek isteyen buralardan işleme girip yukarıya kadar tutabilir. Değerlendirmek istemeyen dönüşünü, yani şortunu yakalamak için plan yapabilir. Nasıl isterseniz öyle kullanabilirsiniz. Bu bölgeden kırılımın geldiği bölgeye çekiyorum arkadaşlar. Yani bu kırılıma sebep olan dibin yükselişi. Hocam buradaki tam bölgeyi fitilli mi iyi, badili mi çalışalım? Fitilli badilli fark etmez. Ama genelde ben fitilleri kullanıyorum.
Bu kırılımın geldiği tabii bölgenin retest hareketini de kullanmışsınız ama genelde bu yükselişe yani bu kırılıma sebep olan dipten, bakın bu kırılıma sebep olan dipten kırılımın geldiği tepeye bir nokta, sıfır noktası bir noktasını çekip bu bölgelerde pozisyonun short olabileceğini, short pozisyon için giriş noktası olabileceğini söyleyebiliriz. Yine nereye kadar tutacağız buradan açtığımız pozisyonu? Tabii ki bir noktasındaki bölgeye kadar tutabilirsiniz. Aynı zamanda bakın son itki hareketine sebep olan kısım tepe. Yani dip burası, tepe burası, kırılım gelmiş retest hareketi. O zaman bunu şu şekilde değerlendirip çizebilirim. Ben bunu pozisyonun nereden döneceğini bulabilmek adına bu kırılımın geldiği boğaz çizgisine kadar tutup pozisyonu buralardan long pozisyonuna çevirmeyi düşünebilirim. Ama işlemimiz şurada bir test hareketi var. Aslında orası da olabilir. Bir saatlik zaman dilimi, 15 dakikalık zaman dilimi, 4 saatlik zaman dilimi fark etmez. Anlattığım şekilde kullanabilirsiniz. Düşüşe sebep olan yani son itki hareketine sebep olan dip kırılıyor burada. Yukarı bir hareket aşağı doğru düşüyor. O tepeden aşağıya doğru çekiyorsunuz. Sıfır noktasını bir noktasını buraya. Yükselişte de tam tersi 0-1 şeklinde yönlendirebilirsiniz. Bizim dönüş noktaları arayacağımız yerler bu kısımlar olacaktır. Bu kısımlarda orta banda gelmeden aslında hareket yapılıyor. Şuradan da işleme girilebilir, buradan da işleme girilebilir. Burada geri dönüşler arayarak işleme girmemiz lazım. Bakın keza o bölge kırıldıktan sonra düşüş daha devam ediyor. Aşağıdan o bölgeyi aşıp gittiği zaman da yükseliş devam ediyor. Bunlar aynı zamanda diğer grafiğin önemli bölgelerinden birisi. Sen burayı ne yaptın? Hemen geldin, destek noktası olarak seçtin, yükseliş bölgesi olarak belirledin. O zaman bu bölge sonradan kırılımıyla düşüşe devam, yukarı doğru yönlü kırılımıyla da yükselişe devam edecektir. Mesela bu çalışmanızı üstünde uzun süre tutabilirsiniz. Bakın buradan döndükten sonra direnç olarak çalışmış. Ne dedik? Bu çizdiğimiz pozisyon aşağılarda destek, yukarılarda direnç şeklinde devam edecektir. Anlatımıza devam edelim. Mesela bakın burada bir hareketlenme var. Aşağı doğru bir düşüş var. Burada da kısa bir ölçüm yapabilirsiniz dönüşü bulmak adına. Örneğin burada mesela en son düşüşe sebep olan tepemiz burası. İşte itki hareketinin kırıldığı ve retest hareketi yapıldığı bölge burası bakın. Dikkat edin. En son düşüşe sebep olan tepeden bu kırılma hareketi yani bu itki hareketine sebep olan yeri kırıp vites yaptığı hareket burası. Buraya çizdikten sonra yani biz dönüş bölgesini arıyoruz. O zaman buraya kadar inebileceğini tahmin edip hem short hem long pozisyonu için hazırlık yapabilirsiniz. Çok güzel çalışan bir sistemdir. Değerlendirmenizi tavsiye ederim. İşlemleri buna göre alıp beklemeli pozisyonlarda devam edebilirsiniz. Bakın buradan buraya kadar %9'luk bir düşüşten sonra ne demiştik? Yükselirken de bu bölgeler direnç olarak çalışır. Buradan buraya yükselişinde longlayabilirsiniz. Buradan düşüşünde shortlayabilirsiniz. Bakın bize ne kazandırıyor? Onlardan da bahsedelim. Hem alış pozisyonu hem satış pozisyonu için işleme girebilirsiniz. Burada gayet güzel bir kar marjı var. Bakın dikkat edin. Bu pozisyonun TP'si %9'larda aynı bölgeden dönüş yapacağını ölçtüğümüz için buradan da bir alış pozisyonu yapabilirsiniz. Alış pozisyonuna buradan girdiğinizde bu bölge direnç olarak çalışacaktır ve buradan karınızı alıp veya pozisyondan belli bir TP'nizi alıp devam ettirebilirsiniz. Burayı kırıp üstüne çıktıktan sonra zaten grafik tekrar çizilmesi gerekiyor. Nereye göre çizilmesi gerekiyor? Tabii ki buraya göre. Burada da nasıl bir çizim yapabilirim? Buraya geldi, satışını yedi ama toparlandı, kırılım yaptı. O zaman bu kırılma sebep olan dipten bu kırılımı getiren bölgeye bir çektiğimiz zaman satış bölgesi olabilecek bölgeyi bize şu şekilde göstermiş oluyor. Ve bu bölgelerde takip edip buranın direnç olacağını düşünüyorsam kırmızı renkte bir kutucuk ayarlıyorum ve bu şekilde işlemimi takip ediyorum ve buradan bakın aşağı geliyor tekrar dönüşünde işlem alındığı zaman bir satış pozisyonuna girildiğinde yani stopunuz şuralara falan koyduğumuz zaman burayı da ölçebilirsiniz tabii dönüş noktası olarak. Bakın sadece bir teknik olarak destek direnç olarak çalıştırıp
işlemleri bu şekilde takip edebilirsiniz. Buradan kan kutusu çizecek olsam ve düşüşün dönüşünü nereden bulabiliriz desek, bu düşüşe sebep olan, bu itki hareketine sebep olan burası. Buradan bu bölgeye çektiğim zaman ben, yani bu tepeden bu kırılıma sebep olan yere çektiğimde bakın bu bölgelere kadar tutmam gerektiğini bana göstermiş ve gayet de güzel, başarılı bir işlem olmuş. Alt taraftan yükselişin sonlanacağı yeri, üst taraftan ise düşüşün sonlanabileceği yeri bize gösteren güzel bir ölçüm. Buradan döndükten sonra bakın hareketlenme yapıyor ve daha önceki tepeleri daha aşarak tekrar düşüşüne devam ediyor. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Devam edelim. Bir iki örnek daha anlatalım ve videomuzu sonlandıralım. Ne demiştik? Kırılım geldikçe, yani bunun yukarı yönlü de aşağı yönlü de analizini yaparken, mesela bakın burada bir yükseliş var. Burada şuna dikkat edeceksiniz bu ölçümü yaparken. Bizim bir düşüş, mesela buraya bir tane çizgi atacaksınız. Bu bölgelerden sürekli sekmiş bakın. Peki bu sekme hareketi yaşanmış ama aşağılardan bir yerden dönüş gelmiş. Biz bu düşüşün nerelerde sonlanacağını ölçtüğümüz bir sistem kullanıyoruz. Geldim, buradaki son itki hareketine sebep olan tepeyi kıran kısımda şu aşağıdaki bölgeye, yani şu kırılımın fitiline, badisine çekebilirsiniz. Buradan bana dönüşlerin gelebileceğini ve düşüşteyiz ya, yükselişin yaşanabileceğini ve aynı zamanda yükselişin nereye kadar devam edebileceğini gösteriyor. O zaman biz bu pozisyonla hem dönüşle hem de satış pozisyonu olarak, direnç pozisyonu olarak çalışacağını düşündüğümüz için bu bölgeyi değerlendirebiliriz. Son düşüşe sebep olan tepeden kırılma, mesela burada bakın kırılma hareketi, biraz daha şöyle şu bölgeyi falan baz alarak dikkate alırsam daha da sağlıklı olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi tam bu buradan sekmiş, buradan sekmiş. Tabii şuradaki bölgeye de tam oturtabilirsiniz. Bu retest hareketi yapılan kısmı. Dönüş için bu bölgelerden bir hareketlenme, bir yukarı yönlü bir yapı değişikliği gördüğümüz an, mesela buradan sekiyor, buradan açamadım diye üzülmene gerek yok. Geri dönüşünde tekrar pozisyon alabilir. Yani dönüşün gerçekleşeceği kısımları net bir şekilde buluyorsunuz. Düşüş için bakın, mesela burada ne yapabilirdiniz? Alış pozisyonuna geçerdiniz. Diyelim ki buradan işlemi aldınız. Burası direnç olarak çalışacağını biliyoruz izlemek adına. Stop'u buralara koydunuz veya buraya koydunuz. Buradan %11'lik bir yükseliş aldık. Biz buranın direnç olarak çalışacağını düşünüyorduk. Düşüşleri geldi. Fakat sağlam bir kırılımla reteste tekrar yükselişine devam etti. Biz burada ne yapacağız bu sefer çizim yaparken? Son düşüşe sebep olan tepelerden birisi burada kırılıyor bakın mesela. Bu kırılıma sebep olan dip bölgesi burası. Buradan tutup gan kutusunu üste doğru çizip bakın bu kırılımın fitiline baz alırsanız, artık bu grafik buraya kadar gelip buradan da sekebilir, üst taraflardan da gidebilir. Bunun yükseliş yapabileceği bölgeleri bulmuş oldum. Mesela bu pozisyona girmiş olsanız ve işlemi nereye kadar taşıyayım diye düşünmüş olsanız, bu pozisyonun kırılımıyla işleme girdikten sonra diyelim ki bu bölgede satışını gerçekleşeceğiz, kârı alacağız diye düşünürsek %17'lik bir yükselişi yakalama fırsatı veriyor. Ama yükseliş hala devam ediyor. Peki bu pozisyonu kapatmadık, takip ediyoruz da, çünkü daha da yükselişler gelmiş. Bu sefer buradaki bir noktasını daha sonraki kırılan, yani burada bir kırılım var bakın, bu tepeyi de kırmış. Bu bölgeye çekip analizinizi veya pozisyonunuzu buna göre taşıyabilirsiniz. En yüksek nereyi göstermiş? Burayı. Bakın düzeltme hareketi burada gelecek demiş. Düzeltme hareketi ve yani short bölgesi burada kayda alınır. Yani hatırı sayılır bir düşüşler var bakın mesela bu bölgelerde. %12, %8'e varan yükselişler. Tabii bu bölgeyi kırılımıyla beraber tekrar long pozisyonuna dahil olabilirsiniz. Yani hem trend takibi, hem destek direnç, hem dönüş noktaları, hem düşüş noktalarını bize net bir şekilde gösteren bir sistemden bahsediyoruz. Bu benim kullandığım çok etkili yöntemlerden birisidir. İki farklı ayarıyla kullanıyorum. Şu an size burada bir tanesini gösteriyorum. Bunun ayarlarını da vereceğim. Son bir örnek daha verelim. Mesela burada düşüşü bulabilir miydik?
Yani bunun dönüşünü bulduğumuz zaman bakın muazzam bir trend yakalamış oluyorsunuz. Şimdi burada geldiğimiz zaman grafiğin üzerine baktığımızda şöyle bir yükseliş evresi var ve buradan aşağıya bir düşüş var. Şimdi son itki hareketine sebep olan bir dip belirliyorsunuz. Bu dibin kırıldığını gördük. Buraya bir retest hareketi de var. Bakın burayı kullanarak çizeceğim. Düşüşün nereye kadar son o tepeyi aldık. Şu kısmı getirdik retest hareketiyle. Dönüşlerin buralardan gerçekleşeceğini söylemiş ama aşağıya doğru gittiği için burası bir direnç olarak çalışacaktır. Siz bunu yine çizin. Bu aşağıya doğru kırılım geldi. Tekrar bakın bu bölgeye geldi. Tekrar düştü. Geldi. Tekrar düştü. Bakın short olarak değerlendiriyorum. Ne zaman ki bu bölgenin üstüne kendini attı o zaman long pozisyonu şeklinde değerlendirebilirsiniz. Tabii ki bu bölgenin ölçümünü hemen hızlı bir şekilde yapıyoruz. Mesela buradaki market yapısının değiştiği kısım şurası mesela. Bu GAN kutusunun ölçümünü bu bölgelere kadar taşıyarak işleminizin daha sağlıklı dönüşlerini bulabilmeniz adına faydalı olacaktır. Fakat ben yine kesinlikle şu bölgeyi kullanırdım. Çünkü bu bölgede hem son yükselişin kırılımı ve retesti var. Bu bölgelerde dönecek diye bir şart yok. Buradaki dönüş hareketlerini gördükten sonra long pozisyonuna katılacağız. Eğer bu bölgeyi dönüş olarak kullanmadıysa, kırdıysa bu bölgeden birkaç kez short pozisyonu deneyebilirsiniz. Çünkü sizin sınır bölgeniz burası. Burası ne zaman aşılıyor? Bakın burada aşılıyor. Long pozisyonuna dönebilirsiniz. Çünkü dönüş için önemli bir bölgeydi. Burada bakın orta banttan bir %14'lük bir düşüş ve sergiliyor. Tekrar üste gidiyor. Ha, bu bir aşağıdaki son tepeyi kırılım mıdır? Kırılımdır. Yavaş yavaş döneceği belli ama buradaki hareketlerde risk almadan küçük küçük ufak ufak x'lerle shortlar deneyebilirsiniz. Ne zaman ki bu bandın içine oturur da bu band üzerinden tekrar kırılım yaparsa o zaman long pozisyonuna döner. Daha ilk direnç olacağını düşündüğünüz yer burası. Baktınız burayı sağlam geçti. Pozisyonu takip edebilirsiniz. Bu sefer çiziminizi nereden yapacaksınız? Tabii ki buradan yapacaksınız. Son yükselişe sebep olan dip burası. Kırılım bölgesi de burası. Hemen bakacaksınız. Diyeceksiniz ki buralar artık short için makul bölgelerdir diye düşüneceğiz. Evet. Bir hayli örnek verdim nasıl kullanıldığına dair. Market yapısının değiştiği, yukarıdan son itki hareketine sebep olan dibin kırıldığı, o dibi kıran tepeden çiziyorsunuz. Aşağıdan dönüşlerde de yine market yapısının değiştiği, son düşüşe sebep olan tepe kırıldıktan sonra o tepeyi kıran dipten kırılımın geldiği bölgeye çekerek ölçümünüzü yapıyorsunuz. Ayarlarından bahsedelim. Benim kullandığım ayarlar iki tane farklı. Birincisi bu. Bir de diğer ayarlarımız var. Onun videoları da kanalda olması lazım. Eğer bu videodan daha da detaylı anlatımlarını isterseniz yorum bölümünde lütfen belirtin. Telegram grubumuza katılın arkadaşlar. Yeni bir eğitim grubu başlatacağım. Oraya da katılabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Buraya geldik. Ayarlara kısmına tıkladık. Stil kısmına girdik. Sıfır noktası ve bir noktasını sarı renkte yapıyorum. Çünkü bu şekilde kullanıyorum. Ben isteyen farklı yapabilir. Bir üç buçuk noktası mor çizgi. Bir de 3 noktası mor çizgi şeklinde sol etiketler açık olacak. Sağ etiketleri kapattım. Arka planı kapattım. İsteyen kullanabilir. Bu kısımların komple hepsini kapattım. Bu şekilde kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için videoları beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli dostlar. Bu sistemler, bu taktikler, bu stratejiler bir değil birden fazla var. Kullandığım yöntemler isterseniz hepsini yavaş yavaş sizlerle paylaşabiliriz. Bu videonun verimli olduğunu düşünüyorsanız yorumlarda buluşalım. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın değerli dostlar.